100 euro ile Yunanistan'da, Atina'da ne yapılır? Birazcık da onu görün istiyoruz. 2500 yıllık bir sürekli yaşamın olduğu kent Atina. Çok temiz. İlk dikkatimi çeken o Americano mesela. Hem de double 3.70. İşte bizim Cunda Ayvalık taraflarını andırıyor böyle. Döneri de aynen böyle birebir aynısını yapıyorlar. 1. Atina ismi nereden geldi? 2. Yunanistan nasıl Hristiyan oldu? Gece gündüz hep yoğun. Zeytinyağı altından daha değerliymiş. Bu etkinliklerin hiçbir tanesini kadınlar izleyemiyormuş. Katılmaları yasakmış. Çok iyi tavuk dönerlerden birisiydi. Güzel bir kahvaltıyı 10 euroya yapabiliyorsunuz. Hadi bakalım, Atina gezimiz başlıyor. İyi seyirler. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya Turum'un Atina ayağına hoş geldiniz. Gemimizle İtalya'dan yola çıktık. Önce Santorini'ye geldik. Bugün de Atina'dayız. Zeus'un kenti, antik Yunan uygarlığının doğduğu bu medeniyetin beşiği olan coğrafyayı sizlere anlatacağım bugünden itibaren. Bu benim Atina'ya belki 10. gelişim. O yüzden kenti oldukça biliyorum ama sizi böyle tarihe, müzelere falan boğmaktan çok birazcık gezi rehberi hazırlayıp olur da bir gün Atina'ya gelirseniz neler yapmalısınız, neleri bilmelisiniz. Yine Dünya Turumun her yerinde yaptığım gibi sizlere anlatmak istiyorum. Heyecanımız gayet yerinde. Çok güzel. Çok güzel bir gün yaşıyoruz. Güneşin her zaman olduğu gibi enerjisi yüzümüze vuruyor. Umarım sizler de ekranlarınızın başında keyif alıyorsunuzdur. Kameralarımızın arkasında Sezer Yılmaz. Selamlar. Selamlar. Ve ekranlarda ben. Bugün birlikte Atina'yı gezeceğiz. Ama önce şimdi bir videoyu durdurun. Tabletten ve telefonunuzdan bir Sezer Yılmaz Bir Hayalin Peşinde kanallarında bir ayrı ayrı takip edin. Hem de beğenip videoyu altına da ya Deniz kardeşim, Sezer kardeşim iyi eğlenceler, iyi geziler, sizden çok güzel şeyler görüp biz de geziyoruz. Başarılarınızın devamını dilerim diye. Bir de bizi ateşlerseniz, hype'larsanız tadından yenmez. Yapmasanız da canınız sağ olsun. Şimdi koltuklarınıza yaslanın, ayaklarınızı uzatın ya da kahvaltıdayken bizi izliyorsanız afiyet olsun şimdiden. Sizleri Yunanistan'ı böyle biraz harmanlayıp Atina'ya gezdirip harika bir yolculuğa çıkartacağım. Hadi bakalım, Atina gezimiz başlıyor. İyi seyirler. Sıcak bir yaz günü var şu an Atina'da. Aura Sebilon su arıtma cihazlarının katkılarıyla gezimiz başlıyor. Şimdi bir kafeye gidiyoruz. Önce bir kahveyle güne başlayacağız. Atina güzel bir şehir, temiz bir şehir. Böyle görüyorsunuz bizim Ege kıyılarındaki İzmir'in birebir mimari olarak aynısı. Bunu nereden anlarsın? Çatı yok. Çatılarda daha çok güneş enerjileri var. Kaldırımların rengi bile bakın aynı ki bunun benzer deniz kenarı kent olarak Selanik diyebiliriz. Değil mi? Birebir kankam. Ben bir gittim, aha dedim İzmir Kordon'a geldim. Aynısı değil mi? Yani şimdi buraları gezerken mesela İstanbul'u da örnek vereyim ben size. İstanbul'u yapanlar aslında İtalyan mimarlar. Evet. Ya da Fransızlar. Burayı yapanlarla Ege'yi yapanlar da aynı adamlar. Aynı müteahhit gibi. Evet, Rumlar ya. Rumlar teknik olarak. O yüzden yapı anlamında birebir aynı yeri geziyormuşsun hissine kapılıyorsun. Gayet pırıl pırıl sokakları var ama kaldırımlar genelde böyle. Bizdekinin benzeri gibi düşünebilirsiniz. Atina güzel ya. Özellikle gece hayatı, işte eğlence yerleri, barlar falan. Ben 1,5-2 gün kaldım burada. O zaman Orçun abiyle Tuğçe ile geldik. Çok keyifli. Canlı değil mi? Canlı, öyle aman aman pahalı da değil. Mesela gittiğimiz adalardan daha ucuz burası kanka. Şehir meydanı olmasına rağmen. Adalar bizi mahvetti ya. Adalar bizi var ya soydu Parçaladı. soğana çevirdi kardeşim. Allah'tan dün ucuz yedik yine hani baktığında. Santorini'de. Gibi bir yerde. Ya Gerçekten. biraz akıllı olmak lazım arkadaşlar. Sırf popüler diye bir yerlere gitmeyin. Ben mesela Lezzet düşer. Yunan adalarını ya da Yunanistan'ı genel olarak geziyor olsam daha az bilinen yerleri tercih ederim. Kesinlikle. Yoksa Yani üterler. düşünsenize 6000 tane ada var Yunanistan'da. Bak Yunan haritayı düşünün. Bir ucu Edirne, bir ucu Kaş. O kadar büyük. O kadar dağılma var. Ege Denizi'ne hakimler. Buralar hep bizim falan tribine girmeyeceğim. Onu da anlatacağız. Bunlar şeyi çok iyi korumuşlar. Sualtı canlılığı, Mimari. deniz mahsulleri, mimariler. Beni de gezdirin de şu anda Santorini, Mikonos gibi yerlerinde kartları yayında. Eğer buraları gelecekseniz bizim hazırladığımız kartlarla dünyayı gezebilirsiniz. Rodos. Yani şu ana kadar Yapalım. 10.000'den fazla indirme, 2.000'den fazla, 3.000'den fazla kullanıcımız var.
ve 60 küsür bin olduk Instagram'da. Teşekkür ediyoruz ilginize. Ben açıklamaya bırakırım bağlantılarını. Oradan beni de gezdirin. Hem iOS'ta hem Android'de alın ki bizim buraları size gösterdiğimiz yerler bizim bir günlük özetimiz. Ama ben buraya birçok kez geldim. Bir sürü restoran biliyorum. Sezer de geldi kaç defa. O yüzden orada bir gezi rehberini kart olarak sizlere anlatıyoruz ki videolarla da rota çıkartıyoruz. Kartı alıyorsun. Başka hiçbir kaynağa ihtiyacın olmadan Phuket, Bali, Roma, Prag, Avusturya, Paris, Londra, Bu da sayayım mı? say bitmez. Barcelona. Gezersiniz hepsi ya. var. Ya bir kahve parası verin bari bizim yüzümüz gülsün. Çiz kardeşim. Abi dilenci değiliz. Abi yanlış anlamazsanız 9 liraya alacağız sadece. Vallahi bana geliş işte. Açıklama. Vallahi öyle bu arada. Komisyon kesiyorlar bir Şu an- şeyler. Şu an 1 lira para kazanmadık. Böyle giderse batacağız. Olsun ama. Gerisini başka bir şey yaparız. Her türlü keyfini alırız. Güzeliz ya. Bu süreçte de siz bizden çok istediniz. Biz de böyle bir proje yapmıştık. Desteklerinizi bekleriz. Açıklamadan bakarsanız kahvemizi içmeye gidelim. Enerjimizi alalım. Yunanistan'ı keşfedelim. Gayet güzel yerler. Abi çok güzel. Bak sokaklar tertemiz. Şu ağacı kesmeseler iyiymiş ama. Yani belki hastalanmıştır Nazar ağaç. değil. Nasıl? Nazar. Kanka baksana bak. Evler hep böyle 3 katlı. Biraz bana Mısır'ı da andırıyor biliyor musun bu binalar? Ben Mısır'ın bu Akdeniz. kadar şeyini görmedim. Ama çok pis Mısır. Değil mi Mısır? Yani hep toz, kaos, Zaten daha o videolarda düzensiz. görüyoruz ya kızlara falan da laf atıyorlar çok Oo, arada 1000 sene fark var. kötü. Ay yazık ya. Yani Mısır'a kız kıza Medeniyet. Kahire'ye gitmek falan Zor. ben önermem şahsen arkadaşlar. Hani Bu bir- videoda bağlayalım en azından. Okumuş adamın hali başka bak bizi kütüphane gibi kafeye getirdi. Doğanın içindesin bak. Little Tree and Books diye geçiyor buranın adı. Mutlaka gelin kahvesi de çok lezzetli diyorlar. Little Tree and Books ismi de. Tek sorun dolu olması. Oturacak bir yer bulacağız artık. Bak kütüphane havasında yapmışlar buraya. Böyle yerleri çok severim ben. Kitabını alıyorsun, şöyle kahveni alıyorsun. Bir yandan entelektüel bir ortam, bir yandan da kafe. Abi mesela düşünseniz ya, bak Yunanistan'dayım, euro kazanıyorlar. Ülkenin bir başkentindesiniz, 3,5 milyon kişi yaşıyor, 10 milyonluk ülkede. Kentin merkezinde bir kafeye giriyorsun ve enflasyonlu haliyle bir kahve, Americano mesela, hem de double, 3,70 ya. 3,70. Hadi bir tane sandviç yeseniz 7 euro. Yani gerçekten yorumu siz yapın. Güzel bir kahvaltıyı 10 euroya yapabiliyorsunuz. Thank you very much. Suyu da ücretsiz veriyorlar. Böyle yurt dışına gittiğimde hep benim dünya turu sponsorum Aura Sebulon Unique aklıma geliyor. Çünkü siz de evinizde, iş yerinizde suyu nerede kullanıyorsanız Aura Sebulon Unique'in su arıtma cihazlarını kullanıp böyle temiz suya ulaşabilirsiniz. Nasıl iyi bağladım ya. Valla denk geldi inanın. Şu an mutluluktan yani seyahat etme mutluluğunu yaşadıkça kafam daha iyi çalışıyor. Cümleleri daha iyi kuruyorum. Daha iyi görüyorum. Daha iyi hissediyorum. Şu suyun tadı bile daha iyi geliyor. Yaşamak daha iyi geliyor. Gerçekten tedbirli mekanda ferahlık var ya. Gittiğiniz yer Yunanistan, Gürcistan yani en yakın yerler bile olsa ki ben sizi dünyanın dibine götürdüm yeri geldi. Şili'ye, Avustralya'ya. Yeri bir süre sonra önemi kalmıyor gittiğin yerin. Önemli olan yolda olmak, farklı bir ortamda olmak, farklı bir dilde olmak, farklı bir ülkede olmak. Gerçekten bunu yapın. Hayat bulacaksınız. Yaşadığınız hayattan daha çok keyif alacaksınız. Bu yolda size rehber olabiliyorsak da ne âlâ. Şimdi güne burada başlayalım. Şehre geldik, insanlar mutsuzlaştı. Sezer Çalışan'ı dövecekti. Bak, Yunanistan'da gördüğümüz en mutsuz 10 kişiden biri buradaki çalışan kız. Gerçekten böyle tepkilerini bir görseniz bize hak verirdiniz. Şöyle bir kocaman kahve söyledim gayet büyük. İnşallah kahvesi güzeldir. 3,70 ya. Bakalım tadına. Güzel. Ha, bisküvi vermiş. 3,50 kahve 20 kuruş da bisküvi için. Şimdi bugün size Atina'yı gezdirirken çok güzel mahalleler göstereceğim. Aynı zamanda da tarihle beraber bir harmoni yapıp güzel bir rota çıkartacağız. Şimdi kahvemizi içip enerjimizi alıp ondan sonra vamos. Sezer kardeşim para çekti sağ olsun bana da 100 euro harçlık verdi. 100 euro ile Yunanistan'da Atina'da ne yapılır? Birazcık da onu görün istiyoruz. Bakalım %5 enflasyon var burada sürekli sokaklara dökülüyorlar. Mesela Japonya'da 2'ymiş bakan istifa etti. Buradaki etkisini birlikte göreceğiz. Gerçekten Yunanistan pahalanmış mı? Bize göre nasıl? Canlı canlı parayla görün istiyoruz. Bak kahve içtik 3,70. Bence bitiremeyeceğim parayı. Bitiremeyeceğim mi? Ha konaklamayı söylemiyorum ama. Konaklamayı saymıyor zaten. Çünkü- Konaklama dışında günlük 100 euro limit. Evet, Bunu çünkü- bitir. Ben iddia ediyorum. 100 liraya Bir bitiririm daha lan. geleceğim. Bitiremezsin. Biter ya o kadar. Bitiremezsin. Ya çünkü burada 300 liraya da mesela konaklayacak otel var. 50 euroya da. O biraz sizin bütçenize kalsın ki ben bunların hepsini açıklamaya bırakacağım. En merkezinden
en uygununa kadar oradaki otellere bakabilirsiniz. Hadi bakalım 100 lirayla Atina gezimiz başlasın. 2500 yıllık bir sürekli yaşamın olduğu kent Atina. Ve buraya geldiğinizde çok güzel müzeler geziyorsunuz. Tabii ki sizlerin Atina deyince bildiğiniz Akropolis, yani tanrılar için adanmış ibadet noktasını ayrıca gösterip anlatacağım sizlere. Ama bu kadar kadim bir coğrafyanın geriye bıraktığı izlerin saklandığı bir yer olması lazım. Onlar da müzeler. Kentin içerisinde birden çok müze var ve en ünlüsü arkamdaki Akropolis Müzesi. Şimdi her şehire gittiğimizde böyle şehir kartları alırsınız. Bu kombine edilmiş şehir kartlarıyla birçok yere girebilirsiniz. Atina'da da aynısı var. Eğer bir gün Atina'ya gelirseniz birden çok müzeyi gezeceğim, Akropolis'e çıkacağım, kentteki önemli tarihi mabetleri göreceğim diyorsanız bir müze kartı alıp 1-2 gün tarihi yerleri gezin. Ben gezmeyeceğim. Daha önce hepsini gezdim. Ama size şöyle bir ilginç bir bilgi vermek istiyorum. Bu müzenin, düşünün bak, Yunanistan'ın en önemli eserlerinin olduğu ana yer burası değil, biliyor musunuz? Burada replikaları var. British Museum'da Londra'da. Oraya da götürmüşler. Nasıl ki Mısır'da, nasıl ki bizde, nasıl ki İtalya'da ve burada olduğu gibi dünyanın dört bir yanındaki ana, orijinal eserleri alıp Londra'da, bazılarında Berlin'e tutmuşlar. Yani burada görecekleriniz tamamen çakmaları, birebir aynı kopyaları diye düşünebilirsiniz. Hani böyle çok turistik bir yerde olduğunuzu nasıl hissediyorsunuz? Etraftaki Çinlilerden. Onlar varsa turistik bir yerdesinizdir. Şimdi burada çok güzel taverna, yani bizdeki restoranlar bulunuyor. Burada şarabını içen, uzusunu içen, deniz mahsulünü yiyen, yöresel yemekleri yiyen turistleri görüyorsunuz. Bu adamlar yemeği içmeyi çok seviyorlar. Bize de çok yakın bir mutfakları var. Bu hatta da bir dünya taverna var. Ama ben burada şehrin merkezinde daha güzel yerler biliyorum. Daha çok seviyorum. Daha tatlı geliyor bana. Burasını şey gibi düşünün. Hani Sultanahmet'e gelirsiniz de hemen böyle restorana girersiniz ve double olur ya her şey, fiyatlar bile. Biraz daha lezzetsizdir. Bence bu hat öyle bir hat. Şimdi birazdan merkeze doğru gireceğiz. Oraları daha çok beğeneceksiniz. Döner yer misin? Bakar mısın? 2 euroya düştü Sezer. Tabii. Salata 6 euro. Biz 6-7 euroya ediyor. Bunlar Rodos'ta 10-15 euroydu. Santorini'de de keza. Nasıl bak, başkent nasıl ucuzladı bir anda şehir, değil mi? Çünkü alternatif çok. Evet. Çok fazla seçenek olduğu için. Ulaşılabilirlik kolaylaşıyor. İşte talep arz mesela. Abi turisti kazıklamayın. Beni bir kere kazıklarsınız. İkinci de gelmem. Gel buradan gidelim aşağıya doğru. Souvlaki dedikleri şeyi her yerde görürsünüz burada. Bir de gyros var. Deneyeceğiz hepsini. Rahat olun, bizde o iş. Bildiğiniz şiş aslında ızgara tavuk şiş. Gyros da döner. Döneri de aynen böyle birebir aynısını yapıyorlar. Bu bazen domuz, bazen tavuk oluyor. Çoğu dana olmaz. Aklınızda bulunsun. Sağdaki domuz zaten, soldaki tavuk. Değil mi? Şu domuz, diğeri tavuk. Evet, 3.80 maksimum ya. 4.5'a bak green Oğlum salad. 3.80'e düştü. Biz bunu 10 euroya yedik Rodos'ta. Ama orada 2 tane yedik Rodos'ta Allah'tan. Yani. Bir tanesi 12 idi. Devam. Bunu çok seviyorlar. Bunu turistler de çok seviyor. Zaten gelmişken yiyeceğiniz birçok şeyin ismi bile aynı. Dolma, dolmaki. Dolma da ismiydi. Musaki. Ya burada bir lokumcu var. Ben sizi oraya götüreceğim bugün. Lokumlar. Çakma lokum lokmacı gibi düşün. Birebir aynısını yapmış bizdekinin. Hem lokum hem lokmacı. Güzel ama yani şu an İzmir'de bir yeri geziyormuşum gibi. Aynen burası. Bir ağaç bir sokağa ne güzel can veriyor, baksana. Biz bu konuda çok eksiyiz. Ne yazık ki ya. Bir de dikkatini çekti mi bilmiyorum. Lüks araba yok. Herkes kompakt küçük araba kullanıyor. Mini Cooper'lar gibi. Baksanıza Nissan'ın falan şu arabaları var. Bir tane böyle şaşalı Range Rover görmedim daha. Böyle aslında böyle minimal yaşamak İnanılmaz lazım. Bir de zengin değiller aslında. Şöyle Değil. zengin değiller. Buranın tabii ki de zengin muhitleri var ama yani baktığında Atina biraz daha işte Avrupa'dan maaş olarak geri kalıyor skala olarak. Tabii. Hani bir Paris, bir Almanya olamaz. hiçbir zaman olamaz. Lüksemburg Avrupa olamaz. Birliği'nin şımarık çocuğu diyorlar ya buraya zaten. Burada mesela kriz çıkıyor. Krizi çalışmak istemekleri için çıkartıyorlar. Tabii ki. Siyasi bir kriz olur ya, ekonomik krizlere baktığınız zaman. Venezuela örneğini verelim mesela. Amerika Ne oldu? ters değişti. Ters değiştiler. Siyasi bir kriz oldu, ekonomik kriz oldu. Bunlar biz artık çok çalışıyoruz, çalışmak istemiyoruz deyip ekonomik kriz çıkartıyorlar. Ne güzel değil mi bahane ya? Kafaları rahat. Vallahi. 6000 tane ada var, deniz, kum, güneş yaşamak istiyoruz diyorlar. Bunlarda da siesta kültürü var. Ama ekonomik kriz olduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Araları parselliyorlar, parselizasyona gidiyorlar ve satıyorlar. Santorini'de gördüğünüz birçok o lüks yerler vardı ya, yabancı yatırımcılarınmış. Hadi ya. Tabii Yunanlıların değilmiş. Parsel Satılıyorlar, evet. Lafa da bana bir tanıdık geldi. Yorumu siz yapın. Şuradan yukarı çıkalım. Şimdi Plaka mahallesine geldik. Burası
birazcık daha böyle Akropolis'in o tanrılara adanmış Atina'nın da en ünlü yapısının aşağı mahallesi. Zaten kalabalıktan anlıyorsunuz. Turistik bir muhit burası. Buradan şöyle yürüyerek dolaşmaya başlayacağız. Ama var ya inanılmaz bir turizm var. Evet kanka. Yani buraya dev gemiler, dünyanın dört bir yanından uçaklar, özellikle Amerikalılar buraya bayılıyor. Yunan adaları ve Yunan tarihine, antik Yunan mitolojisine hayranlar ve çok iyi de pazarlaması yapılmış. Çok da Bak bu gemi filmlerini yapıyorlar Al, kanka. filmlerde tabii ama gruba bak ya. Her yerden 200-300 kişi fırlıyor abi. Şurayı ne zaman görsen Fethiye aklıma geliyor. Bir tane gemi gelmiyor ya. Çok istemiyoruz. 2 tane gemi gelsin ya günde. 10 tane de gözümüz yok. İkisi gelsin, esnaf gülsün azıcık. Paspatur bomboş. Buradan da Fethiye'ye selamlar. Ama Paspatur niye Hala Demet Akalın çalıyor. yani şey çalıyor içeride, Türkçe rap, Çok küfür kötü. ediyorlar birbirine. Abi şu müzikleri Allah aşkına değiştirin. Yani Ne ya? talep var diye mekanların içinden geçtiniz, affedersiniz. Bu kadar zevksiz, bu kadar vizyonsuz, bu kadar eğlencesiz. Çok kötüyüz bu konuda. Arabam Dacia diye şarkı çalıyor ya. Bana ne senin arabanın modeli neyse. Ya da ne var? Küfür ediyorlar. Kaçta denk geldik biz Sezer'le. Yok, Herkes ayağa kalktı, küfür etmeye başladı. Bu bir şarkı sözü. Değişmek lazım. Şu videolar umarım dünyayı görmenizde, birazcık mesaj alma anlamınızda size vizyon kazandırıyordur. Çok temiz. İlk dikkatimi çeken o. Gerçekten kentin merkezini çok güzel korumuşlar. Ben şeye çok dikkat ederim gittiğim yerlerde. Mesela ailecek geldim, bebek arabam var. Ben bu şehirde bebek arabasıyla gezebilir miyim? Kaldırıma çok bakarım. Bu konuda iyiler. Onlar da sapan satıyorlar bak Sezer. Yapar mıydınız zamanı çocukken? Serumdan keserdik. Bunun içine bir de su doldurursun. Yazın falan birbirine su sıkarsın serinlemek için. Ulan biz onunla da mutlu oluyorduk ya. Ben hala eski gün... Abi. Hepsi güzeldi. Çok güzel. Bak bunlar da, şimdi bugün size az sonra anlatacağım. Onların tanrıları, antik Yunan tanrıları. İşte Poseidon var, başka ne varmış şurada? İşte Zeus var, Afrodit var vesaire. Hepsini anlatacağız. Aslında bütün hikayenin, yani o paganizmin başladığı yerle yapılan bu tapınaklar, mabetlerin akabinde Romalıların gelmesiyle Hristiyanlığa geçişleriyle birlikte değişen kültürlerine biraz bağlamak istiyorum size ama önce bir mahalleyi gezelim. Birazcık böyle ucundan söyleyip sonra bütünleştireceğim hikayeyi. Çok güzel şeyler öğrendim. Çünkü rehberimiz Sinan. Bu arada biz buraya gemiyle geldik. Sabah gemimiz Pire limanına park etti. Atina'yı bir il gibi düşünün, orayı ilçe. Hatta Panathinaikos Atina'nın takımı, Olympiakos da o Pire'nin takımıymış. Böyle bir yarım saatte falan merkeze gelebiliyorsunuz diye bir gemiyle geziyoruz. Önceki bölümleri izlemeyenler izlesin. Böyle erkenden kalktık, uyandık, enerjiyi aldık. Kendimizi bugün Atina sokaklarına attık. Şu ana kadar gemi yolculuğu harika geçiyor. 3 öğün yemek veriyorlar. Her gün manzaranız değişiyor. Çok konforlu, geceleri harika aktiviteler oluyor. Beklediğimizden çok daha eğlenceli geçiyor. Karayipler'de de benzerini göstermiştim. Akdeniz'de de şu ana kadar Royal Caribbean'ın bu gemisinden çok keyif aldık. Ama inşallah bir gün sizlere dünyanın en büyük gemileri olan Icon of the Seas ve Allure of the Seas gibi gemilerle yolculuklarımızı yapıp aktarırız. Önemli olan mutlu olmak. Gerisi bir şekilde halloluyor be Sezer. Bugün Sezer kameraman. Hep ben mi kameraman olacağım? Azıcık da o çeksin. Bak. Merhaba. Öyle mi? Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Her yerinde takipçilerin de var Evet. kardeşim. İnanılmaz. Ben bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Ama bunlar uykusuz geçen gecelerin, Tabii ki. çürütülen dirseklerin. Bak bu kolumdan da ameliyat olduğumdan bundan da göstermeyeyim şimdi acitasyon olmasın. Meditasyon yapıyordum. Tam Show TV var. Arkaya müzik mi vereceksin? Gerçekten ameliyat olacak derecede okumanın, araştırmanın ve yazılar yazmanın, emeklerin karşılığı. Şimdi gençler bize soruyor. Abi biz de dünyayı gezeceğiz. Kaç para kazanırız? hep Bu iş parada var. bu iş para kazanılarak yapılacak bir iş değil. Influencerlık para için başlanılmaz. Bir tutkun, bilgin olur, hobin olur, yetkinliğin olur. Bunu işe çevirirsin. Biz de Allah'a şükür bunu 11 yıl sonra başaranlardanız. Keza Sezer de kaç yıldır bu işin içinde. O yüzden daha güzelleri sizin olsun ama önceliğiniz kendinizi geliştirmek olsun. Evet. Tabii influencer olacağım diye kim kaldı ki? Çoğu silinir gider. O yüzden bilgiyi, tecrübe, deneyim önemlidir. Bakın şimdi bir dünya şey pinledim. İnternet sayesinde istediğim her yere gidebileceğim. Şimdi biz Yunanistan'ı geziyoruz değil mi günlerdir? Dünya turu yaptık. 100 küsur ülkeye gittik. Jamaika'sını, Meksika'sını gezdik. Gittiğimiz her ülkeye indiğimizde pasaport, evrak, sorular, kredi kartı bunlarla uğraşıyor muyuz? Hayır. Artık yeni nesil internet sistemi olan eSIM teknolojisi sayesinde eSIM-AYA'dan bir OneSIM alarak artık bu OneSIM senin dünyanın her yerindeki hattın oluyor. İnternete kolayca bağlanabiliyorsun. Yapmanız gereken tek şey eSIM-AYA'nın uygulamasını indireceksiniz. Bütün işlemleri buradan yapacaksınız. 160'tan fazla ülkeye dair
ister gittiğiniz ülkede indiğiniz andan itibaren bakiyenizden otomatik düşüyor. Paketler alarak ödemeler yapıyorsunuz. Mesela ben şu an Yunanistan'dayım. Bir Yunanistan paketi aldım. 5 GB, hatta indirim de verdi bana. Rahat rahat indiğim andan itibaren internete bağlanıp kullanabiliyorum. Bunu yapabilmeniz için tek şey telefonunuzun eSIM teknolojisinde uyumlu olması gerekiyor. Akabinde OneSIM'i yükledikten sonra hücresel kısmından hattınızı aktive ediyorsunuz ve indiğiniz andan itibaren artık eSIM ağı çalışmaya başlıyor. Şu ana kadar birçok kez önermiştim. Gönül rahatlığıyla bir kere de bu videomda kendilerine sponsor oldukları için teşekkür ediyorum. Hatta hayaldeki kodunu kullanarak siz de hemen $2 hediyeli bir bakiyeli bir şekilde eSIM ağıyı kullanmaya başlayabilirsiniz. Sezer de ben de ikimize de sponsor oldular. Ve çok memnunuz. Her şeyi uygulama üzerinden çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsun. O yüzden kendilerine de Dünya Turumu sponsor oldukları için teşekkür ediyorum. Açıklamaya bıraktığım bağlantıdan da siz de hemen eSIM ağıyı kullanmaya başlayabilirsiniz. Ve caddemize geldik. Hadi bakalım. Burası da trafiğe kapalı, çok güzel bir mahalleleri. Böyle 2 katlı evlerin olduğu, köşelerinde böyle çok güzel restoranların, kafelerin olduğu bir mahalle, plaka mahallesi. Burada akşamları meyhaneler falan da oluyor. İnsanlar geliyor burada. Bizdeki hani meyhane kültürü, rakı balık kültürü var ya, onun benzerini yapıyorlar. Zaten kokuyor uzo. Geldi değil mi? Uzolar ve deniz mahsulleri. Sezer şurada bak gömlekler var, çok güzel. Ben de bir gömlek hastalığı başladı ya. Şu kaç para? 55 euroymuş. Güzel. 2000 lira. Peki. Aynı ya Türkiye ile. Aynen Türkiye ile aynı. Ya ki en pahalı merkezindeyiz. Yani uygun bir yere gitsek daha uygunu alırsın. Bu sokak çok güzel. Burası Sezer gece gündüz hep yoğun ve hafta içinde olmamıza rağmen ve daha tam anlamıyla turizm başlamamasına rağmen görüyor musun kalabalığı? Şu anda dikkatini bir şey çekti mi? Hiç kimse gel gel yapmadı. Kimse karışmıyor. Çok iyi yani ben lütfen Türkiye'de de bunu değiştirelim. Buna hamutçuluk mu deniyor? Ne deniyordu? Bir adı var bunun. Böyle sürekli seni sokaktan çekmeye çalışıyorlar ya. Hiç hoş değil. Turistler de bundan çok artık yaka silkmeye başlamış. Yapmayalım bunu. Bu devir artık bitti. İnternet devri ki herkes nereye gideceğini biliyor. Onun yapacağına mekanının yorumunu arttıracak hizmet kalitesi var. O adam seni zaten Fizan'da da olsa bulur. Orijinal, organik, orijinal şeyler yapmak lazım. Çok güzelmiş. Baksana öyle pastel tonlarında binalar var. Böyle Akropolis'in yamacından şu an yürüyoruz. Sokakta insanlarla biraz röportaj yapacağız. Bağlayalım değil mi? Çünkü bu kadar turizm benim canımı sıktı. Bir Niye soralım gelmişler, niye değil geldi değil mi? Santorini'de falan mesela sorduğumuzda şey demişlerdi. Biz bir Yunan restoranı gördük Tayvan'dan. Restorandaki bir fotoğraftan sonra Yunanistan'a gelmek istedik deyip paket alıp gelmişler. Acaba bir bunlar fotoğraf. niye geldi? Değil mi? Kanalı gasp ettim arkadaşlar. Dedik ki madem ben çekmiyorum Deniz'e bir röportaj eli atalım dedik. Beraber soralım. Ne oldu? Neden geldiler buraya? Ta o kadar uzak yollardan niye burayı tercih ettiler? Bakalım şurada Amerikalı kızlar var galiba. Hey girls, do you speak English? Yes. Where are you from? Ohio. Ohio. You are coming from USA. Yes. What are your names? Gentry. Emily. Hayden. Cesar, nice to meet you. Nice to meet you. I really wondered that. How did you decide to come Greece? We're playing volleyball. Yeah. Volleyball. We're on a foreign trip. So you are in the foreign trip for Yes. the volleyball. Yes. Okay. How did you like it here so far? Oh, it's beautiful here. We love it. It's our first like full day, really. Yeah. What was the best thing for you? My cappuccino this morning. Cappuccino this morning? We saw the Olympiad this Yeah, I was gonna morning. say the That's modern really the only thing Olympics. that was scene. It's really cool. Better than cappuccino? Yes, better than my And cappuccino. cappuccino's pretty good. Yeah, the cappuccino was pretty good. Yeah. How long you gonna stay more? 3 more days. 3-4 more days. You gonna have like volleyball game here? Yeah. Yes. What Like what team? tomorrow. We don't know. Some pro team. Some pro team in Greece. Yeah. Ah, okay. Yep. How old are you? 20. 21. 20. Yep. What was the best country since you've been visited? Country? Yeah. We've only been to We've two. been to Italy and Greece so far. So which is better, Italy or Greece? It's a bit liking hard. Greece a little bit better. I am liking It's the Greece a first little day, more. It's when I Greece. dream to come here. Like, What about the people? Which is better, Italian or USA? oh, USA. USA. Always. Always USA one. yes, yes, yes. What about Turkey? Do you know of Turkey? Because we are coming from Turkey. No, I've never been. But you know a little bit. I've heard of it. What do you know? Nothing. Yeah, not much. I just know the name. You kill me. Thank you so much. Thank you. Have a lovely day in Greece. Bye bye. Evet. Ya hemen bir raporlama yapalım Hemen rapor. kardeşim. Türkiye'yi bilmiyor Amerikalılar genel Hem olarak. de dibimizdeler ya. Greece'deler. Bilmiyorlar. Çünkü Amerika'da Yunanistan PR'ı yapılmış. Daha çok öne çıkartılmış.
Türkiye'yi ne Latinler, ne Orta Amerika, ne Amerika Birleşik Devletleri bilmiyor. Bilmiyor, maalesef Ve en bilmiyor. büyük para da Amerikalılarda var. En çok harcayanlar. Evet, deli gibi harcarlar kankam. Her evin önünde Amazon'dan paket paket böyle 20 tane kargo gelmişler. Kapitalizmin doğduğu yer ya Tabii. sonuçta. Aynen öyle. Bunu niye yaptık? Görün istedik. Daha 20 yaşında çocuk kalkmış Amerika'dan Yunanistan'a gelmeyi tercih ediyor. Kimisi eğitim, kimisi tatil için. Darısı bizim çocuklarımızın İnşallah, başına. inşallah. Ve darısı o Amerikalı gemilerin Türkiye'ye daha çok gelmesi başına. Ya oğlum 20 yaşında ya. 20 yaşında. Ta bak 20 bin kilometre olabilir. Ama ben de 20'de Work and Travel'a gitmiştim kankam Amerika'ya. sen de gitmiştin de ben gidememiştim. Ama biz aykırıydık. Sen aykırıymışsın. Ben o çok zamandan aykırıydım. başladım. Benim o zaman tabi İngilizce yok. Şey de yok. Ben çok cesaret hırslıydım de ya. yoktu. Para da yoktu. Tabii. Daş yedik. Ben geberiyordum hırstan, başarıdan. Hep böyle Şu İstanbul'da konuşalım mı ya? Hep çıldırıyordum. Aha. Hey man, may I ask some question? Ha, you don't have time. Okay. Zamanı yokmuş. Bırak lan Al kanalımı. kardeşim. Ben Kanalımı gidiyorum gasp et. Buralar çok güzel. Gerçekten keyifliydi. Böyle dolaşarak gidiyoruz. 2-3 tane caddesi var. Bu Adriano. Kaç para olan bir kanal? Ver 20 euro. Adriano Caddesi adında bir cadde. Burada daha çok butikler, dükkanlar, mağazalar var. Alışveriş caddesi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Lisao Caddesi diye bir caddeleri var. O Adriano'dan direkt aradan bağlanabiliyorsun. Camiyi geçtikten sonra. Çok güzel ve genelde trafiğe kapalı bir cadde. Bizim Cunda Ayvalık taraflarını andırıyor. Böyle cumbalı evler, işte yeşil ahşap, mavi tasarımlı korkuluklar, pencerelerin önlerinde şeyler var. Gölgelik neydi? Panjurlar var. Çok keyifli bir yer. Akropolis'in direkt altında bu bölgeye yürümeye çok gelir insanlar. Bir de burası kafeleri, restoranlarıyla da çok turist çeken bir yer. Eski yeri burası aslında. Kentin en güzel yerlerinden biri olarak biliniyor. Size birazdan ne anlatacağım biliyor musunuz? Kızlar az önce şey demişti, fark ettin mi? Olimpiyatlardan dolayı burada hani o şeyi öğrenmek istedik demişlerdi. Olimpiyatlar çünkü ilk burada düzenleniyor. Onun tarihi var. Yerinde anlatacağım onu size. Birçok kullandığımız kelime de zaten buradan çıkma. İşte buradaki en ünlü yer merdivenlerin olduğu, insanların merdivenlere, masalara oturarak böyle restoran keyfi yaptıkları, kafelerde bir şeyler içtikleri yer burası. En ünlü yerlerden bir tanesi, mekanın ismi de Lira. L-Y-R-A diye yazılıyor. Şimdi onun olduğu yerden bakınıyorum. Ama burada bir şey yemek istemiyorum çünkü benim gideceğim başka bir restoran var. Hakkımı ondan yana kullanacağım. Burada yemek yersem doyarım. O zaman onun keyfini alamam. Ama gelirseniz göreceğiniz yer şöyle bir yer. Arkamda Atina'nın tam kalbinde yer alan Atina Katedrali'ni görüyorsunuz. Ama size şimdi katedralin tarihini kimin yaptığını anlatmayacağım. Bunu zaten Google'dan bulabilirsiniz. Peki ne anlatacağım? Size daha kıymetli bir şey anlatmak istiyorum. 1. Atina ismi nereden geldi? 2. Yunanistan nasıl Hristiyan oldu? İşte şimdi asıl dersime çalıştığım kısım başlıyor. İlk dersimize girelim. Romalılar 325'e kadar Yunanistan'a yani Atina'ya girene kadar burada Hristiyanlık yoktu. Paganizm vardı. 12 tane tanrıları vardı. 6 tanesi erkek, 6 tanesi kadındı. Bu tanrıların başındaki ana tanrı, büyük, güçlü, kudretli tanrı da Zeus'tu. Hatta burada yaşayanlar Trakyalılar, Efesliler, Spartalılar, Attikalılar gibi böyle farklı devletler tarafından yönetiliyorlardı. Yani şöyle düşünün, eyalet gibi ama hepsi apayrı devletlerdi. Ve bunların hepsinin inandıkları tanrılar yani paganizmdeki o inandıkları işte kimisinin su tanrısı, kimisi güç tanrısı, kimisi aşk tanrısı gibi tanrıları vardı. Ve bu tanrılar birbirleriyle evlenebiliyorlardı. Hem insan hem hayvan görünümünde karışımda olabiliyorlardı. Dedim ya en başta Zeus vardı, sonra diğer 11 tane tanrı da onun altındaki tanrılardı. Ama bunlar birbirleriyle evlenip çoğalabiliyorlardı. Aslında bir nevi fani ile tanrının çoğalması gibi düşünebilirsiniz o dönemin inancına göre. Zaten birçok efsanede de birçok filmde de bunları görmüşsünüzdür. Ve bunun çıktığı yer aha da burası Atina. O yüzden bu kadar filme konu olduğu için de dünyanın dört bir yanından sadece hani tamam turizm çok iyi ama bundan dolayı antik Yunan esintilerinden, izlerinden bir parça görmek için de buraya gelen, ismini duyan milyonlarca turist buraya akın ediyor. Peki bu tanrılar nasıl bir
inanç sistemiyle insanları yönetiyorlardı. Hiç bunu merak ettiniz mi? Şimdi erkeklerin başında Zeus, kadınların başında da Hera varmış. Hera ile Zeus evliymiş. Zeus ama çok çapkınmış ve güçlüymüş aynı zamanda. Sürekli Hera da bunun peşinden koşuyormuş bir şeyler yapacak diye. Zamparaymış tabiri caizse. Sonra bu tanrılar evlenip çoğalabiliyorlarmış, ülkeyi yönetiyorlarmış, idare ediyorlarmış. Ve bunlar görünen, gözle görebildiğimiz aslında canlılarmış. Sonra bunlar burada çok iyi yaşarlarken bir dönem geliyor ki kriz oluyor. Artık ekonomik krizden dolayı devlet, ülkeler fakirleşmeye başlıyorlar. Sonra diyorlar ki biz dua edip bir şekilde daha bolluk bereket istiyoruz. Diyorlar ki Poseidon'la Athena bir yarışma yapsın. İşte herkes izleyecek, sonra kim kazanıyorsa onun isteklerine göre adaklar adılacak. İşte dualar edilecek. Poseidon, onun elinde böyle 3 mızraklı bir şeyi vardır. Tahtası mı, ahşap neyse işte asası mı. Yere vuruyor, her yerden su çıkartıyor. Diyor ki ben size limitsiz su, bolluk, bereket vereceğim. Ki birçok yer zaten buralarda kuraktır ve aynı zamanda deprem bölgesidir, volkanik bölgedir. Sürekli felaketten, buranın başı dertten kurtulmamıştır. Athena da bilgelik tanrıçası. O da asasını yere vurup zeytin çıkarmış, tamam mı? Sonra demiş ki ben de size bu zeytini vereceğim. Bunun yağından, meyvesinden yararlanabileceksiniz. Hatta diyor bunun ticaretini yaparak, ki o zamanlar yazılanlara göre yağ, zeytinyağı altından daha değerliymiş. İşte diyor bunun ticaretini yapacaksınız. Sonra buradaki Akropol'de soylular toplanıyorlar ve hangisini seçeceklerine karar veriyorlar. Athena'yı seçiyorlar. O günden itibaren ülkenin dört bir yanında zeytin bolluğu oluyor. Ve kentin adı da Atina oluyor. Güzel anlattım mı? Beğendiniz mi? Ve günümüzde hani bu coğrafyadaki zeytin bolluğunun temelinin de işte bu tanrıdan dolayı olduğunu söylüyorlar. Yani diyorlar ki birçok dinde olduğu gibi biz bu tanrının bahşettiği zenginlik sayesinde bu haldeyiz. Tamam, zenginliği anlattık, zeytini anlattık, Atina ismini anlattık. Bunlar şimdi kendi aralarında hep savaşıyorlarmış ya. Demişler ki abi biz madem birbirimizden üstün olmaya çalışıyoruz, bir de bunun müsabakasını yapalım. Ne yapalım? Olimpiyat yapalım. Ve aynı zamanda tanrılara ibadetlerini göstermek için de bir yarışma yapmak istiyorlar. Bu olimpiyatlar da ilk burada düzenleniyor. Hatta dünyanın en büyük, hatta ilk ve tek mermerden yapılmış stadı burada. Ve bu yarışmalarda son günlerde böyle kurbanlar kesilip adaklar adanıyormuş ve kazananlar da ödüllendiriliyormuş. Buradaki amaç da işte o devlet liderlerinin aslında bu kazançtan dolayı gururlanması. Çünkü diğer devlete karşı, işte Ege'deki Efes'e karşı örnek veriyorum, üstünlük sağladığının göstergesi. Ama burada bir detay var. Bu etkinliklerin hiçbir tanesini kadınlar izleyemiyormuş, katılmaları yasakmış ve bu olimpiyatlara katılacak erkekler de bütün kurallara uymak zorundalarmış. Mesela diyet. Eğer diyelim ki son gün et yemek istedi ve bunu yakaladılar, ya öldürülüyor bunu yapan kişi, yarışmacı, ya ailesiyle beraber bu topraklardan ihraç ediliyormuş. Olimpiyatlar bu coğrafya için o kadar değerliymiş. Hatta bu dönemlerden işte bildiğimiz hani bu isim konusunda Panathinaikos dedim ya, Pan-Atheneik'ten geliyormuş bunun temeli. Bir organizasyon kuruyorlarmış daha doğrusu. Bu da tüm Atinalılar demekmiş. Günümüzdeki Panathinaikos ismi de buradan geliyormuş. İşte o döneminde en güçlü uygarlıklarından bir tanesi antik Yunan uygarlığının merkezi olan Atikalılar, yani Atinalılarmış. Şimdi Romalılar geldikten sonra bu kiliseleri kuruyorlar. Akabinde Osmanlı geliyor. Yaklaşık 400 sene bu coğrafyayı yönetiyor. Şimdi Edirne, Medirne birçok isim var ya, bunların aslında temellerinin hepsinin Yunan olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama bunlara girmek istemiyorum. Sıkılırsınız detaylarında. Rehber çünkü çok iyi anlattı. Ben böyle şey oldum. Algılarım şaşırdı. Ama şuna gelmek istiyorum. 400 sene boyunca biz buraları yönettiğimizde tabii ki bizden kalan isimler ve aynı zamanda dini mabetler kalmış. Ama kentin merkezinde neredeyse bütün adalarda, bütün yerlerde göreceğiniz din Hristiyanlık. Bu adamlar aslında 1900'lü yılların başına kadar Osmanlı'nın hakimiyetindeymiş. Sonra İngilizler ve İtalyanlarla beraber diyorlar ki hadi siz Osmanlı'ya karşı baş kaldırın, özgür olun. Neyse özgür oluyorlar. Biliyorsunuz tarihimizdeki olayları zaten. Sonra İngilizler buraya bir vali atıyor. 1974, yani Yunanistan Cumhuriyeti ilan edene kadar İngiliz valisi tarafından yönetiliyor burası. İngilizler ne yapar dünyanın her yerinde? Kolonileşme, sömürme. Bir vali atar, bir vali ülkenin aslında yöneticisi olur. Ve krala bağlı olursun, kraliçeye bağlı olursun ve onlar da 1974'e kadar Yunanistan'ı yönetiyorlar. Aslında çok hızlandırılmış bir şekilde anlattım size. Bir dünya detay var ama sıkılırsınız. Ben de anlatırken yorulurum. Niye bunu anlattım? Bir, tanrıları bilin diye. İki, Osmanlı etkisini bilin diye. Roma'yı bilin diye. Aynı zamanda dördüncüsü de Yunanistan'ın bağımsızlığını ilan ederken İngilizlerle olan aslında bu
ilişkilerini bilin diye söyledim. Umarım beğenmişsinizdir. Yine gittiğim yerde hızlandırılmış da olsa size ülkenin böyle isminden ve hikayesinden bahsederek buradaki tanrılardan da bir parça anlatarak sizlere aktarmak istedim. Peki dünyanın en ünlü mabetlerinden bir tanesi olan bu dağın başındaki Akropolis'i niye yaptılar? Hiç merak ettiniz mi? Ve fark ettiyseniz ben Akropolis'e çıkmıyorum. Daha önceden çıktım. Siz gelirseniz çıkarsınız. Müzelere de birleştirip en az 1-2 gün ben açıklamaya bırakırım hepsini. Bu önemli yerleri görmenizi öneririm. Niye çıkmadım? Çünkü çok sıcak. Özellikle yazın felaket sıcak oluyor ve gittiğim bir yere bir daha gitmeyi sevmiyorum. Ama size bunun hikayesini de hızlıca anlatayım. Eskiden şehirleri savunma amaçlı nereye kuruyorlarmış? Kentleri hep tepelere kurarlarmış değil mi? Rahat savunabilmek için. İşte asıl amaç bu. Ama bununla beraber dini bir amacı da var buranın. Tanrıları Athena'ya adanmak için yapılmış bir dini mabet aslında. Ben size bunun benzerini ve ki bence çok daha güzelini Mısır'da Luxor'da göstermiştim. Bana deseniz ki buradaki yani Yunanlıların Pantheon'u mu, Akropolis'i mi yoksa Luxor'daki o dini mabetler mi? Vallahi Luxor'u seçerim. Neden? Bir, kolonlar, kirişler yani o yapı çok daha iyi korunmuş Luxor'daki ve çok daha renkli. Buradaki ise depremlerden dolayı çok zarar görmüş ve birçok şey ayakta kalmamış. Hikayesi daha derin çünkü Batı'nın asıl anlattığı hikaye burası. Tarih kitaplarında daha çok yer verdiği ama bana sorarsanız bir dünyayı gezen arkadaşınız olarak görsel güzellik olarak kesinlikle Mısır'ın Luxor kentindeki yapıları tercih ederim. Birbirine çok benziyorlar. İkisi de tanrılara adanmış ama günün sonunda biz de turistiz yani gittiğimizde görsel güzelliğine bakıyoruz. Tarih kısmını geçiyorum. Acıktım. Güneşin bağrında başıma da güneş geçti. Madem Yunanistan'a kadar geldik, hadi gelin bir de Yunan döneri deneyelim. Bakalım burada nasıl yapıyorlarmış. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.